Kara veba ya da kara ölüm, tarih boyunca en yaygın ve ölümcül hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. Kara veba ilk olarak 1331 yılında Çin'in Hunan eyaletinde ortaya çıktı. Daha sonra 1334 yılında Orta Asya'da yayılmaya başladı ve sonunda Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaştı. Salgın, ticaret yollarını takip ederek özellikle de Kırım Yarımadası'ndaki Cenevizli tüccarların gemileriyle yayıldı. Salgının yayılmasında pirilerin rolü büyüktü. Farelerden insanlara, insanlardan insanlara bulaşarak hızla yayıldı. Kara vebanın semptomları arasında yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, öksürük, lenf düğümlerinde şişme ve ciltte kara lekeler bulunur. Hastalık hızla yayıldı ve insanlar birkaç saat içinde ölebiliyordu. Salgın özellikle kalabalık şehirlerde ve köylerde ölümcül oldu. İnsanlar arasında korku ve dehşet yarattı. Salgın hastalığın yayılmasını önlemek için birçok önlem alındı. Bazı şehirler karantinaya alındı, seyahat yasaklandı ve ölüleri defnetmek için özel protokoller oluşturuldu. Ancak bu önlemler salgını durduramadı ve kara veba özellikle 1348 ve 1350 yılları arasında Avrupa'yı etkisi altına aldı. Salgın hastalık insanlar arasında çeşitli yanlış inançlar yarattı. Bazıları hastalığın nedeninin hava kirliliği olduğuna inanıyordu ve bu nedenle çeşitli aromatik maddeler veya tütsü kullanıyorlardı. Bazıları ise kendilerini cezalandıran Tanrı'nın gazabına maruz kaldıklarını düşünüyorlardı. Bununla birlikte kara vebanın nedeni ve yayılma mekanizması tıp biliminde büyük bir dönüm noktası oldu. Salgın birçok yeni tıbbi uygulamanın ve hijyenik önlemlerin geliştirilmesine yol açtı. Ayrıca Avrupa'daki tıp fakültelerinin kurulmasına da yol açtı. Kara vebanın neden olduğu ölümlerin sayısı tahminen 75 ila 200 milyon arasında değişmektedir. Bu sayı o dönemde dünya nüfusunun yaklaşık %30 ila 60'ına denk gelmektedir. Kara veba hala günümüzde de Yersinia pestis bakterisi nedeniyle dünya genelinde birkaç yüz vaka bildirilmektedir. Ancak modern tıbbi uygulamalar, antibiyotikler ve hijyenik önlemler kara vebanın yayılma riskini azaltmış ve hastalığın ölümcül sonuçları önemli ölçüde azaltılmıştır. Kara veba Avrupa'da siyasi, ekonomik ve sosyal yapıda değişikliklere neden olan birçok faktörlerden biriydi. Salgın, feodal sistemin zayıflamasına ve kapitalizmin yükselişine katkıda bulundu. Yeni ticaret yolları keşfedildi ve şehirlerde üretim arttı. Bu durum Orta Çağ'ın sonu ve Rönesans döneminin başlangıcını tetikledi. Ayrıca kara vebanın etkileri sanat ve edebiyat alanlarında da görülebilir. Salgın, ölüm ve karanlık temaların popüler hale gelmesine neden oldu. Örneğin İtalyan yazar Giovanni Boccaccio'nun Decameron adlı eseri kara veba salgını sırasında yaşayan bir grup insanın öykülerini anlatır. Aynı zamanda ressamlar da ölüm ve acıyı yansıtan eserler ürettiler. Kara veba döneminde kullanılan maskeler oldukça ilgi konusu olmuştur. Bu maskelerin kullanılma nedenini şöyle açıklayabiliriz. O dönemde tıp bilimi gelişmediği için insanlar tarafından birçok önlem alınmıştı. Bunlardan biri de Pestillion Doctors yani veba doktorları olarak bilinen doktorların giydiği özel kostümlerdir. Bu kostümler günümüzde karga gibi görünen maskeleriyle özellikle dikkat çekmektedir. Bu maskeler dönemin doktorlarının hastalıkla enfekte olanların ölümcül solunum yolu hastalığına yakalanma riskini azaltmaya çalıştıkları bir önlemdi. Maskelerin ön yüzünde uzun bir gagalı kısım vardı ve bu kısım içerisinde birçok çeşit çiçek, baharat ve diğer kokuların bulunduğu bir torba yer alırdı. Bu kokuların maskelerin içindeki havayı temizlediği ve hastalıkla temas edenlerin kokuyu daha kolay duyarak hastalıktan kaçınabileceği düşünülmüştü. Ayrıca maskelerin gözlerinin önünde yer alan camlar da hastalıkla enfekte olabilecek doktorların gözlerini korumak için tasarlanmıştı. Bununla birlikte günümüzdeki tıbbi bilgi ve teknoloji sayesinde karga gibi maskelerin hastalığın yayılmasını önlemede etkili olmadığı kanıtlanmıştır. Ancak bu maskelerin tarih boyunca kara veba salgını sırasında insanların aldığı önlemlerden bir örneği olduğu düşünülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.